Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili beşler, nasılsınız bakalım? Yoğun bir şekilde harıl harıl bursluluk sınavlarına çalışan arkadaşlarınız var. Yorumlara öyle şeyler yazmışlar ki gerçekten görünen o ki deli gibi ders çalışıyorlar. Bu arkadaşları gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ve umarım diyorum bu süreçte bizler de sizlere bir nebze olsun yardımcı olabiliyoruzdur. Bu durumda ne mutlu bizlere. Arkadaşlar bugün sizlere daha önce hazırlamış olduğumuz bursluluk sınavı hazırlık sorularının böyle bir örneği ve devamı olarak Türkçe dersinin bursluluk sınav soru örneklerini hazırladık. Elimizden geldiğince ve her zamanki gibi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Çok kolay ve keyifli Türkçe dersi. Bunu daha önceki videolarımda da söylemişimdir muhakkak. Yani bizleri uzun zamandır takip eden arkadaşlar var mı? Ne kadar süredir bizi takip ediyorsunuz? Hangi videolarımızı dinlediniz? Daha önce de anlattım. Türkçe çok keyifli bir ders. Gerçekten eğlenceli bir ders ve bizim kendi dilimiz, ana dilimiz. O yüzden mümkün mertebe doğru bir şekilde konuşabilmek, kullanabilmek ve kavrayabilmek için ne yapmalıyız? Bol bol kitap okumalıyız güzel arkadaşlarım. Pekala ilk soruyla başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlamın dışında kullanılmıştır? Diyor ki bize geçen gün de boş bulunup bardağı elinden bırakıvermiş. Boş bulundum yani birdenbire dikkatsiz bir şekilde, dalgın bir şekilde bardağı elimden düşürüverdim. Gayet anlamına uygun bir şekilde kullanılmış arkadaşlar. Ninemin 5 yıl önce anlattıkları bir bir çıktı. Her şey gerçekleşti. Tek tek biz de buna şahit olduk. Çıktı derken ortaya çıkmak, gerçekleşmek anlamında kullandığı için bu kullanımda doğrudur. Eli uzundur, onun bir sürü sabıkası var. Eli burada gerçekten uzun anlamında kullanılmamış arkadaşlar. Her yere yetişiyor, herkesin malını çalıyor anlamında kullanılmış. Eli uzun olmak demek arkadaşlar hırsız olmak demektir. Hırsız olmak, hırsızlık yapmak anlamına geliyor. Başkalarının malını gizli ve izinsiz bir şekilde gasp etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden her işe yetişmek anlamına kesinlikle gelmiyor. Buradaki kullanım yanlış görünüyor şu anda. Devamına bakıyorum. Kim demiş Pakize'ye vurulmuşum diye? Vurulmuşum Pakize'ye. Yani Pakize'ye sevdalanmışım. Ona gönlüm vurulmuş, ona aşık olmuşum kullanımı da doğru olduğu için cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıktı. Çok güzel bir soruydu. Çok beğendim. Ben bursluluk sınav örneklerini anlatmaktan çok keyif alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de gerçekten dinlerken çok keyif alıyorsunuzdur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yoktur? Arkadaşlar kişileştirme insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin yüklenmesine denir. Yani ağaçlar ağlıyordu. Bir ağaç ağlar mı? İnsan ağlar. Ağlamak ağaca yansıtılmış. Ağlamak fiili ağaç tarafından yapıldığı söylenmiş. İşte bu şekilde kullanımlar görüyorsanız ya da kuşlar şarkı söylüyordu gibi, kelebekler gülüşüyordu gibi sadece insanın yapabileceği davranışları insan dışındaki varlıklara yapmış gibi söylerseniz onları kişileştirmiş, onlara insan özelliği kazandırmış olursunuz. Bakalım güneş sarı saçlarını kumsaldaki insanların üzerine bırakıyordu. Bakın güneşin sarı saçları mı var? Ve varsa dahi yok da hani ışıklarından bahsediyor. Sarı saçtan kastı burada biliyorsunuz güneş ışıkları. Kumsaldaki insanların üzerine bırakıyordu. Saçlarını bir yere bırakmak, bir yere yaymak, dağıtmak arkadaşlar insanlara ait değil mi? Biz uzanırsak kumsala mesela saçlarımızı kumlara dağıtabiliriz, yayabiliriz, uzanabiliriz. Ama güneşin bu işlemi yapması mümkün olmadığı için sanki güneş bütün ışıklarını her yere dağıtıyormuş demeyi daha kuvvetli bir şekilde pekiştirici, edebi bir şekilde söylemek için bu tarz bir kullandı, gerçekleştirdi ve burada bir kişileştirme var. Anılarımla baş başa bütün insanlardan uzaktayım. Yani ben ve anılarım baş başayız. Pekala bu bir dursun bakalım. Olabilir bence. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de diğeri de serseri kaldırımlar. Arkadaşlar çok sevdiğim bir şiir. Necip Fazıl Kısaküre'nin Kaldırımlar şiiri. Aranızda kimler biliyor Kaldırımlar şiirini? Evet çok merak ediyorum. Bilen arkadaşlar bize iki tane böyle iki beytini yazabilirler mi arkadaşlar? İki dizesini. Bekliyorum bakalım kimler. Bir de soruyorum bakalım. En sevdiğiniz şair kim? Evet en sevdiğiniz şair kim? Ben Necip Fazıl Kısaküre'yi ve bir de Mehmet Akif Ersoy'u çok seviyorum. Bakalım sizler kimleri seviyorsunuz? Yorumlarına bekliyorum size.
İncin uykuda yalnız 2 yoldaş uyanık. Biri benim, diğeri de serseri kaldırımlar. O zaman uyanık olmak arkadaşlar insana ait bir özellik. Ama burada kaldırımların da uyanık olduğunu söylemiş. Burada da kişileştirme gördük. İnci tanesi gibi gözyaşları yanağından süzülüyordu. Bakın burada kişileştirme yok. Çünkü burada anılarla baş başa olmak iki insanın kafa kafaya verebileceği bir özellik. Anılara yüklendiği için. Buradaki kullanım da doğru. İnci tanesi gibi gözyaşları inci tanesine benzetilmiş arkadaşlar. Burada benzetme var. Bakın benzetme edatı da var burada aynı şekilde. Bu sebeple burada kişileştirme göremediğimiz için doğru cevabımız D seçeneği oluyor diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Diğer örnekte kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel arkadaşlarım. Pekala, karanlıklar dağıldı. Şimdi aydınlık sabahın loşluğunu boğuyor. Şimdi aydınlık sabahın loşluğunu boğuyordu. Yavaş yavaş karanın engebeleri ortaya çıkıyor. Deniz aydınlanıyordu. Altı çizili sözcüğün bu parçada kazandığı anlam hangisidir diye sordu. Aydınlık ne yapıyormuş arkadaşlar? Sabahın loşluğunu boğuyormuş. Yani sabahın loşluğunu ortadan kaldırıyor. Etkisini yok ediyor. Etkisini mümkün mertebe azaltıyor ve bu ne yapıyor? Loşluğu bastırıyor arkadaşlar. Bu sebeple zorlanmak, çalışıp mücadele etmek ya da kavga etmek değil, ama onu bastırarak onun etkisini azaltmak ve böylece onu ortadan kaldırarak artık bir süre sonra tamamen sabahı, gündüzü ortaya çıkararak karayı kaldırmak, denizleri aydınlatmak, biliyorsunuz, karanlıkları dağıtmak. Anlatmak istediği şey bu olduğu için karanlığı bastırarak ortadan yok etmeyi, etkisini azaltmayı hedefleyen bir kelime anlamında kullanılmış. Aşağıdakilerin hangisinde beklenmedik bir anda, yani ansızın, aniden, hiç ummadık bir anda şeklinde bu anlama gelen bir deyim kullanılmıştır? Biliyorsunuz deyimler genellikle abartılı mecaz söylemlerdir ve kalıplaşmıştır. Asla onları parçalayamayız, bölemeyiz. O sözcük grubunun içerisindeki herhangi bir sözcüğe eş anlamlı bir kelime dahi yerleştiremeyiz. Bu şekilde kalıp olarak kullanıyoruz ve deyimlerden genellikle çıkarmamız gereken anlamlar biraz farklı olabiliyor. Camdan babasının geldiğini görünce etekleri zil çalardı. Yani o kadar çok sevinirdi, o kadar çok mutlu olurdu ki etekleri zil çalardı. Yani sevinçten havalara uçardı gibi. Bu yüzden burada ansızın anlamı yok arkadaşlar. Yani beklenmedik bir anlam, bir anda anlamı yok. Onun bu halini görünce içim cız etti. Yani içim sızladı, yüreğim sızladı. Gerçekten ona o kadar çok acıdım. Onun haline o kadar çok üzüldüm ki arkadaşlar. Yani bu şekilde bir kullanım karşımıza çıktığı için burada da beklenmedik bir anda anlamını görememiş olduk. Dayımlar dün akşam çat kapı bize geldiler. Çat kapı gelmek, aniden gelmek, ansızın gelmek, hiç beklenmedik bir anda gelmek. Bu olabilir cevap. C'yi bir bırakalım kenara. Feride'den duydukları onu küplere bindirmişti. Küplere binmiş, yani sinirlenmiş. O kadar sinirlenmiş ki arkadaşlar, deliye dönmüş sinirden gibi. Bu yüzden buradaki anlam sinirlenmek anlamında, gerçekten küplere binmiyor. Bakın, anlam tamamen mecaz ve farklı bir şekilde gösteriliyor. Bu yüzden bize burada beklenmedik bir anda anlamını sorduğu için çat kapı gelmek, çat kapı gitmek deyimini kullanabiliriz diyorum. Pekala, şimdi bir eş seslileri hatırlayalım. Soru örneğiyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Demiş ki arkadaşlar bize, bu sabah yağan dolu sebebiyle arabanın camları kırıldı. Bu sebeple babamın yüzü asıktı. Pekala. Yağan dolu. Burada bir dolu var. Bir de camlar var. Bir de babamın yüzü var. Soru bize hangilerinin sesteş, yani eş sesli, yazılışları aynı, anlamları farklı olanları soruyor arkadaşlar. Şimdi doluya bakalım. Doluya baktığımız zaman hani bir hava olayı olan doluyu hatırlıyoruz aklımıza. İşte kardan daha büyük, iri iri, belki taneli, biliyorsunuz son yıllarda aniden böyle dolu yağmurları, dolu bastırabiliyor gerçekten ve hatta geçen senelerde yağan bir dolu binaların dış cephelerine çok ciddi zarar vermiş. Çoğu arabanın camını parçalamıştı, biliyorsunuz arkadaşlar. Dolu burada tamamen hava olayı anlamında kullanılmış. Bir de dolunun boşun zıttı olan bir anlamı var. Sıfat anlamı var. Bu yüzden buradaki dolu bence eş sesli olarak kullanılabilir. Devamına bakalım. Cam
Cam dediği zaman aklımıza gelen tek şey pencere camı gibi, yani ne bileyim herhangi bir pencere camı gibi kullanım geliyor aklıma. Farklı da bir örnek yok yani. Bir çeşit malzeme olabilir mesela aynı şekilde. Bu sebeple babamın yüzü, yüz dediğimiz zaman rakamla yüz gelebiliyor aklımıza. Yine yüz dediğimiz zaman babamın yüzü, yani surat ifadesi aklımıza gelebiliyor. Hatta yüz, bir de şöyle mastarını yazmazsak fiil anlamında, yüzmek anlamına gelen bir anlamı da var. Bu sebeple yüz kelimesi de eş sesli. Bundan dolayı buradaki sorumuzun yanıtı 1 ve 3 olarak, yani dolu ve yüz yanıtları olarak kabul ediliyor diyorum. Eş anlamlı ve eş sesli kelimeleri, hatta zıt anlamlı kelimeleri, bir de terim anlamlı kelimeleri tekrar etmeyi unutmayın güzel arkadaşlarım. Bu adamın sağlam ayakkabı olmadığını size söylemiştim. Ya bu adam sağlam ayakkabı değil. Ayakkabınız sağlam değilse ne yapamazsınız? Onu giyip ona güvenip sokağa çıkamazsınız, değil mi arkadaşlar? O zaman birisi sağlam ayakkabı değilse, yani sağlam ayakkabı olmamak güvenilmez olmak demektir. Ama burada sadece sağlam ayakkabı anlamını sorduğu için hani olmadığını diyor. Şu kısım sağlam ayakkabı güvenilir anlamına gelecek. Yani onunla rahatlıkla iş yapabilirsin. Ya çok sağlam ayakkabıdır ya, ona kesinlikle güvenebilirsin yani. Bu anlamda kullanılıyorsa, altı çizili sözcüğün cümlede kazandığı anlam tembel değil, azimli ve çalışkan ya da sabırlı değil ama dürüst ve güvenilir kesinlikle olur. Sağlam ayakkabı olmamak dürüst ve güvenilir olmamak anlamına gelir. Sağlam ayakkabı olmak dürüst ve güvenilir olmak anlamına gelir. O yüzden olumsuz kullanıldığında olumsuz, olumlu kullanıldığında olumlu bir anlam içeren kelime grubudur diyorum bunun için. Yalnız sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde koşul ilgisi kurmuştur? Arkadaşlar, koşuldan kastımızın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Şart. Çalışırsanız ve yüzlük soruları dinlerseniz bursluluk sınavından çok iyi notlar alabilirsiniz şeklinde bir şarta bağlı kurduğum cümleler arkadaşlar koşul cümleleri. Ve burada yalnızın da aynı şekilde ancak koşul anlamı bildirmesi gerekiyor. Yalnız bir çocuktu, kimseyle konuşmazdı. Yalnız bir çocuk, burası komple sıfat grubu arkadaşlar. Çocuğun yalnız olduğunu, yani tek başına olduğunu, arkadaşının olmadığını söylüyor. Bu sebeple burada bir koşul anlamı göremiyoruz. Yarın size gelirim, yalnız o güzel kekten yapacaksın. Yani yapmazsan gelmem, yaparsan gelirim. Size gelmenin şartı arkadaşlar neymiş? Gelmemin şartı bana kek yapman. Kekin pişmesiymiş o zaman. O sebeple buradaki yalnız anlamı bir koşul ilgisi kurmuş. Bu bir kenarda dursun bakalım. Diğerine bakıyorum şimdi. Öğrenciler yalnız onun sözünü dinlerdi. Sadece onun sözünü dinlerdi. Edat anlamında kullanılmış. Baktım yalnız onu göremedim. Baktım ama, baktım fakat, baktım lakin onu göremedim. Burada da bağlaç anlamında kullanıldığı için sorumuzun yanıtı B seçeneğinde koşul ilgisi bulunduran yalnız kelimesinin kullanımı olacak diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Peki nasıl gidiyor hazırlıklar? Hangi derslerden en çok korkuyorsunuz? Bursluluk sınavında. Ki bence zor olmayacak arkadaşlar bu sene sınav. Gerçekten öyle düşünüyorum. Güzel çalışanlar çok iyi puanlar alabilirler. Sakın stres yapmayın. Konu tekrarlarınızı eksik bırakmayın arkadaşlar. Muhakkak video çözümü olsun. Soru bankasından soru tanımak olsun. Hatta varsa elinizde yani bursluluk sınav sorusu için deneme örnekleri çözebilir, hazırlanabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin anlamı yoktur diyor. Pekala bakalım, otobüs hareket etmiş olabilir. Galiba, yani sanırım. Evet, demek ki burada tahmin anlamı var ama etmemiş de olabilir. Tahmin diyorsa biliyorsunuz kesin değil anlamı taşıyacak. Otobüs hareket etmiş de olabilir, etmemiş de olabilir. Sanırım bu soruyu çözebilirsin ama çözemeyebilirsin. Ben senin çözebileceğini tahmin ediyorum ama bu durum kesin mi? Değil. O zaman burada da yine aynı şekilde bir tahmin anlamı söz konusu. Gözlerin şişmiş olduğuna göre çok kitap okumuş olmalısın. Şimdi gözleri şişmiş, ben de buna göre çok kitap okumuş olduğunu düşündüm. Ama o çocuk sabaha kadar televizyon izlemekten dolayı da gözlerini şişirmiş olabilir. Ya da hastalanmıştır Allah korusun. Uykusuz kaldığı için de gözleri şişmiş olabilir. Demek ki benim o gözlerinin şişmiş olmasına bağlı yapmış olduğum şu tahmindir tamamen şu cümle.
O kitap okumuş da olabilirsin, olmayabilirsin. Burada da tahmin anlamı var. Keşke onun üzerine bu kadar gitmeseydim dediğiniz zaman işte tahmin değil, pişmanlık anlamı içeren bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Bu sebeple keşke ile başlayanlar zaten tahmin olmuyorlar. Pişmanlık içeriyorlar. Bu sebeple buradaki cümle, yani D seçeneği sorumuzun yanıtı olarak karşımıza çıktı diyorum. Parçadaki bu arada çok önemli bir bilgi geliyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin, diğer soruların hepsinde dil bilgisinde soruları okuyup ondan sonra şıkları okuduk ve istediğini doğrudan aradık. Ama paragraf sorularında asla bunu yapmıyorsunuz. Paragraf sorularında öncelik, bakın bu çok önemli bir teknik. Önce sorunuzu okuyacaksınız. Ne arayacağınızı bilerek paragrafınızı okuyacaksınız. Ama dil bilgisinde öyle değil. Zaten soruyu en üste verdiği için soruyu okuyup şıkları okuyorsunuz. Paragraf sorularında muhakkak önce soru okunmalıdır. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Pekala. Gece eğer sis dağılırsa yıldızları görebilirlerdi. Yıldızlara güveneceklerdi ve başka hiçbir çıkış yolu yoktu. Bir umut, bir ihtimal daha vardı. Karşılarına bir adanın çıkması ihtimali. Ada denizin ortasında, dört bir tarafı sularla çevrili kara parçasıdır. Şimdi şurada ne alaka oldu değil mi arkadaşlar birdenbire? Bakın, bir hikaye gibi anlatıyor oldu. Gece eğer sis dağılırsa yıldızları görebilirlerdi. Yıldızlara güveneceklerdi çünkü başka bir çıkış yolları yoktu. Bir umut daha vardı. Karşılarına bir ada çıkabilirdi. O zaman yönlerini belirlemek daha kolay olurdu. Ne zaman? Karşılarına bir ada çıkacağı zaman. Haliyle şu dördüncü cümle, yani bize ada nedir sorusunu yanıtını veren cümle arkadaşlar, parçanın akışını, anlatımın akışını tamamen bozan, sanki ayrı bir bilimsel tanım yapan bir cümleye geçmiş oldu. Yani böyle öyküleyici bir paragrafın içerisinde biraz daha kesin hatları olan, bilimsel bir tanım yapan, bu nedir sorusuna cevap veren bir cümle. Burada anlatımın akışını bozduğu için sorumuzun yanıtı dördüncü cümle olacak şeklinde işaretlendi diyorum. Çok güzel bir soruydu gerçekten. Bu arada kitap okuyor muyuz? Kimler hangi kitapları okuyor? Hadi bakalım. Hangi kitapları okuyoruz? Yorumlara yazın, bekliyorum. Kimler bir ara çok güzel Instagram'dan kitap tahminleri yapmıştık. Beğenmiş miydiniz arkadaşlar? Onu çok hoşumuza gidiyordu bizim de gerçekten. Kimlerin ne tarz kitap okuduklarını böyle az çok görüyorduk. Güzel bir kesim var. Bizi izleyen kesim gerçekten kitap okuyan, araştıran kesim var. Tabii çoğunlukla bu şekilde. Bu da bizi mutlu ediyor. Lütfen kitap okumayı ihmal etmeyin. Pekala. Yine ne dedik? Paragraf sorularında önce soru okunacak dedik. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sabah yaklaşıyordu. Bir gece daha sona eriyor, yeni bir gün daha doğuyordu. Karanlıklar dağılmaya, ağarmaya ve kuduran denizin kıyıları, döven köpüklü dalgaları, buğular çıkararak soluyan bir geyiğin dudakları gibi belirmeye başlamıştı. Deniz soluk veriyordu. Kara ile denizin çarpıştığı yerlerde soğuk bir sis, çevrintili bir çise yükseliyordu yukarıya doğru. Dalgalar inatla gümbür gümbür dövüyordu kıyıları. Hikaye şeklinde anlatılmış güzel bir betimleme paragrafı. Deyim kullanılmıştır diyor. Bir dursun, bunu göremedim. Farklı duyulara yer verilmiştir diyor. Şimdi sabahın yaklaştığını görüyor. Karanlıkların dağılmaya başladığını, işte kuduran deniz kıyıların dalgalarını görüyor arkadaşlar. Buğular çıkarıyor, bunu görüyor yine aynı şekilde. Başka, çarpıştığı yerlerde soğuk bir sis, hissediyor bunu, üşüyor. Çevrintili bir çise yükseliyordu. Dalgalar inatla gümbür gümbür dövüyordu. Bunu da duyuyor arkadaşlar. O yüzden görme var, hissetme var, duyma var. Farklı duyulara yer verilmiştir. Doğru oluyor arkadaşlar. Benzetme yapılmıştır diyor. Benzetmeyi bir yerde çok rahat bir şekilde görebildim. Onu size hemen göstermek istiyorum. Şurada dedi ki ne dedi? Şurada kuduran denizin kıyıları döven köpüklü dalgaları, buğular çıkararak soluyan bir geyiğin dudakları gibi. Yani ne yapıyor? Dalgaları arkadaşlar geyiğin dudaklarına benzetiyor. Buğular çıkararak soluyan bir geyiğin dudaklarına benzetiyor. Bu yüzden hatta bakın edat da var burada, benzetme edatı. Bu sebeple burada benzetme yapılmıştır, doğru. İkilemeye yer verilmiştir diyor. Bunu da çok kolay bir şekilde şu son cümlede gördük. Dalgalar inatla gümbür gümbür dövüyordu kıyıları. İkilemeye de yer verilmiştir bilgisi doğru, fakat
deyim kullanılmıştır. Deyimi göremedik burada. Bu sebeple buna yanlış, yani söylenemez diyerek de arkadaşlar soru çözümlerimin sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.